Ders 1. Toplantı zamanı ve yeri bulma. Buluşmamız için bir zaman ve yer bulalım. Bu harika olurdu. Yarın ne dersin? Yarın benim için çalışıyor. Ne zaman? Akşamın 2'ye ne dersin? Kulağa hoş geliyor. Nerede buluşmalıyız? Şehir merkezindeki kafede buluşalım. Mükemmel. Yarın saat 2'de orada görüşürüz. Bunu dört gözle bekliyorum. Ben de. Yarın görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Hoşça kal. Ders 2. Lale ve sebzelerin tartışılması. Laleleri severim. Çok güzeller. Evet, öyleler. Ben de domatesleri severim. Laleler ve domatesler, ikisi de harika seçenekler. Bir bahçede birlikte güzel görüneceklerini düşünüyorum. Kesinlikle. Renk için laleler ve taze ürünler için domates. Yine de onları ayrı yataklara dikmeliyiz. Bu iyi bir fikir. Onlarla ilgilenmek daha kolay olacak. Ayrıca, domateslerin büyümek için daha fazla alana ihtiyacı vardır. Doğru, laleleri gölgede bırakmalarını istemiyoruz. Biraz lale soğanı ve domates fidesi alalım. Kabul ettim. Bahçemiz canlı ve verimli olacak. Lalelerin çiçek açtığını ve domateslerin olgunlaşmasını görmek için sabırsızlanıyorum. Güzel bir manzara ve lezzetli bir hasat olacak. Bahçe projemize başlamak için heyecanlıyım. Ben de. Şimdi gidip soğanları ve fideleri toplayalım. Bir plana benziyor. Bahçe merkezine gidiyoruz. Bahçemizi renkli ve lezzetli bir başarı haline getirelim. Ders 3. Bir gezi planlama. Bu hafta sonu bir geziye çıkalım. Kulağa harika geliyor. Nereye gitmeliyiz? Plaja ne dersin? Her zaman rahatlatıcı. Kulağa mükemmel geliyor. Buradan ne kadar uzakta? Yaklaşık 30 dakikalık sürüş mesafesindedir. Bu çok uzak değil. Seyahat etmek için çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Katılıyorum. Günümüzden en iyi şekilde yararlanmalıyız. Ne zaman ayrılmalıyız? Sabah saat 9 civarında gidelim. Bu benim için işe yarıyor. Bütün gün önümüzde olacak. Plaj için biraz atıştırmalık ve içecek hazırlayabiliriz. İyi fikir. Piknik sepeti hazırlayacağım. Güneş kremi ve plaj havlularını unutmayın. İhtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olacağım. Sahilde eğlenceli ve dinlendirici bir gün olacak. Ayak parmaklarımın arasındaki kumu hissetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Plaj maceramıza hazırlanalım. Heyecanlıyım. Hadi unutulmaz bir gün yapalım. Kesinlikle. Gevşemek ve eğlenmek için harika bir yol olacak.
Bunu dört gözle bekliyorum John. Ben de öyleyim, Anna. Sahilde harika vakit geçirelim. Ders 4. Moda duygusunu iltifat etmek. Anna, söylemeliyim ki moda için her zaman harika bir gözüm var. Teşekkür ederim John. Bunu söylemen çok naziksin. Bu doğru. Her zaman şık ve bir araya getirilmiş görünüyorsunuz. Sizden geldiğinizde, bu çok şey ifade ediyor. Senin de harika bir zevkin var. Teşekkür ederim Anna. En son trendlerle güncel kalmaya çalışıyorum. Kesinlikle başarılı oldun. Kıyafetlerin her zaman yerinde. Bunun için minnettarım. İyi giyinmek ve kendinden emin hissetmek önemlidir. Kesinlikle. Moda bir kendini ifade etme biçimi olabilir. Bu yüzden farklı stilleri denemekten zevk alıyorum. Ve bunu çok iyi yapıyorsun. Her zaman zahmetsizce havalı görünüyorsun. Teşekkür ederim Anna. Moda anlayışın da bana ilham veriyor. Tarzımı takdir eden birine sahip olmak güzel. Böyle şık bir arkadaşım olduğu için kendimi şanslı görüyorum. Bu duygu karşılıklı. John. Modaya uygun bir ikili yapıyoruz. Haha, gerçekten yapıyoruz. Eşsiz stillerimizi sallamaya devam edelim. Kesinlikle. İşte modaya uygun ve muhteşem olmak. Teşekkür ederim Anna. Kıyafetlerimizde öldürmeye devam edelim. Teşekkürler. Nereye gidersek gidelim şık bir açıklama yapalım. Gelecekteki moda maceralarımızı dört gözle bekliyorum Anna. Aynı şekilde, John. Moda yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Birlikte başları döndüreceğiz ve trendleri belirleyeceğiz. Ders 5. Mükemmel uyum bulma. Anna, bu elbise sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim John. İçinde gerçekten rahat hissediyorum. Doğal güzelliğinizi ortaya çıkarır. Çarpıcı görünüyorsun. Nazik sözlerin için minnettarım John. Beni nasıl gülümseteceğini her zaman biliyorsun. Memnunum. Kendinden emin ve güzel hissetmeyi hak ediyorsunuz. Çok tatlısın. Bu arada, ben de gerçekten sevdiğim bir kot buldum. Bu harika, Anna. Mükemmel çifti bulmak zor olabilir. Evet, ama bu kot pantolonlar bana tam uyuyor ve çok rahat. Bu bir kazan-kazan. Konfor ve stil el ele gider. Kesinlikle. Giydiğiniz şeyde kendinizi iyi hissetmek önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Moda güvenimizi artırmalı. Bu kot pantolonlar tam olarak bunu yapıyor. Onları giymek için sabırsızlanıyorum. Sana nasıl baktıklarını görmek beni heyecanlandırıyor Anna. Yakında sana yeni kotumu göstereceğim. Bunu dört gözle bekliyor olacağım. İkimiz de yeni bulgularımızı sallayabiliriz. Kesinlikle. Birlikte şık bir şekilde çıkacağız.
John. Ruh bu, Anna. Modayı kucaklamaya ve muhteşem hissetmeye devam edelim. Bunun için tebrikler John. İşte hayata mükemmel uyumu bulmak. Teşekkürler. Moda seçimlerimiz bizi her zaman en iyi hissettirsin. Katılıyorum John. Kişisel tarzımızı keşfetmeye ve parlak ışıldamaya devam edelim. Nereye gidersek gidelim kafaları döndüreceğiz, Anna. Ders 6. Zorlukları kucaklamak. Son zamanlarda zor oldu ama pozitif kalıyorum. Bu harika, John. Olumlu bir zihniyet büyük bir fark yaratabilir. İyi şeylere odaklanmanın önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Engelleri aşmamıza ve ilerlememize yardımcı olur. Meditasyon veya farkındalık denemeyi düşündünüz mü? Evet, aldım. İç huzuru bulmada onları yararlı buluyorum. Bu harika. Öz bakım için zaman ayırmak esastır. Net bir zihinle yeniden şarj olmama ve zorluklarla yüzleşmemi sağlıyor. Senin için işe yarayan bir uygulama bulduğuna sevindim, Anna. Teşekkür ederim John. Bu bir yolculuk ama büyümeye kararlıyım. Ruh bu. Zorlukları kucaklamak kişisel gelişime yol açar. Katılıyorum. Zorluklar sayesinde gücümüzü keşfediyoruz. Ve bu süreçte kendimizin daha iyi versiyonları haline geliyoruz. Kesinlikle. Zorluklarla yüzleşmeye devam edelim John. Birlikte yolumuza çıkan her şeyin üstesinden gelebiliriz, Anna. Bu doğru. Biz bir ekibiz ve birbirimizi destekleyeceğiz. Yanında olduğun için minnettarım, Anna. Bu işte birlikteyiz. Aynı şekilde, John. Pozitif kalalım ve ilerlemeye devam edelim. Bunu hallettik, Anna. Zorlukları kucaklayalım ve gelişelim. Kesinlikle, John. İşte dayanıklılığımız ve büyümemiz için. Teşekkür ederim, Anna. Her gün güç ve iyimserlikle yüzleşelim. Teşekkürler. Zorlukları aşacağız ve parlak bir gelecek yaratacağız. Aslında, Anna. Her fırsattan en iyi şekilde yararlanalım. Ders 7. Dış kaynak kullanımını keşfetmek. Bu uygulanabilir bir çözüm gibi görünüyor. Neyi kastediyorsun, John? Bence bazı görevleri dış kaynak kullanmayı düşünmeliyiz. Bu iyi bir fikir. Daha verimli olmamıza yardımcı olabilir. Bugün dış kaynak kullanımı seçeneklerine bakacağım. Harika. Verimliliğimize nasıl fayda sağlayabileceğini görelim. Dış kaynak kullanımı daha önemli şeyler için zamanımızı serbest bırakabilir. İşimizin temel yönlerine odaklanmak güzel olurdu. Kesinlikle. Tekrarlayan veya zaman alan görevleri devredebiliriz. Daha akıllı çalışmamıza izin verecek, daha sıkı değil.
Güvenilir dış kaynak şirketlerini araştırarak başlayacağım. Bu iyi bir ilk adım. Doğru uyumu bulmak istiyoruz. Ayrıca hizmetin maliyetini ve kalitesini de göz önünde bulundurmalıyız. Kabul ettim. Yatırımımız için değer elde etmek istiyoruz. Potansiyel olarak dış kaynak sağlayabileceğimiz görevlerin bir listesini yapacağım. Ve hangilerinin en uygun olduğuna öncelik verebiliriz. Her şey iş akışımızı kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak ile ilgilidir. Bu seçeneği araştırdığımıza sevindim John. Ben de Anna. Uyum sağlamak ve daha iyi çözümler bulmak önemlidir. Proaktif kalalım ve yeni olasılıkları benimseyelim. Kesinlikle Anna. Birlikte ileriye doğru en iyi yolu bulacağız. Bize güveniyorum John. Doğru kararları vereceğiz. Desteğin için minnettarım Anna. Harika bir ekip oluşturuyoruz. İstiyoruz. John. İlerlemeye ve yeni ufuklar keşfetmeye devam edelim. Aslında Anna. Başarıya giden doğru yolu bulacağız. Dış kaynak kullanımının üretkenliğimizi nasıl artırabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de öyleyim Anna. İşte yeni fırsatları ve büyümeyi keşfetmek için. Ders 8. Gizlilik ve davetiyeler. Tüm misafirler için gizliliğin önemini vurgulamamız gerekiyor. Kesinlikle, John. Sürprizimizi sağlam tutmak istiyoruz. Basit bir davetiye oluşturup göndereceğim. Bu iyi bir fikir. Paylaşılan bilgileri kontrol edebiliriz. Davet gizlilik ihtiyacından bahsedecektir. Kazara spoiler istemiyoruz. Heyecana ve beklentiye katkıda bulunacaktır. Herkesin önemini anladığından emin olalım. Davetiyeye sürpriz öğesi hakkında bir not ekleyeceğim. Bu şekilde, bunun özel bir şey olduğunu anlayacaklar. Kişisel hatırlatmalarla da takip edebiliriz. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamanın iyi bir yoludur. Gizlilik, olayı daha unutulmaz hale getirecek. Katılan herkes için keyifli bir sürpriz olacak. Davetiyeyi açık ve görsel olarak çekici olacak şekilde tasarlayacağım. Bu onların dikkatini çekecek ve meraklarını uyandıracak. Heyecanlı ve meraklı hissetmelerini istiyoruz. Ve planlarımızın gizliliğine saygı duymak. Davetiyeleri bugün göndereceğim, Anna. Teşekkür ederim John. Detaylara gösterdiğiniz özen paha biçilemez. Benim için bir zevk, Anna. Bu etkinliği unutulmaz kılalım. Olacağına eminim John. Misafirlerimiz bir ziyafet bekliyor. Aslında, Anna. Herkes için büyülü bir deneyim yaratacağız. Sürpriz ortaya çıktığında tepkilerini görmek için sabırsızlanıyorum. Sevmemiz gereken bir an olacak, Anna. Olağanüstü hale getirelim.
Kesinlikle, John. Çabalarımız sonunda buna değecek. Ben de öyle inanıyorum Anna. Birlikte kalıcı anılar yaratacağız. İşte gizlilik ve dikkate değer bir olayın beklentisi. Teşekkürler Anna. Heyecan başlasın. Ders 9. Saç bakımı seçenekleri. Saçım için bitkisel bir şampuan kullanıyorum. Bu harika, John. Doğal ürünler faydalı olabilir. Saçlarımı sağlıklı ve beslenmiş tutar. Benim için nemlendirici bir şampuan kullanmayı seviyorum. Yumuşak ve ipeksi saçları korumak için nem önemlidir. Kuruluk ve kabarmayı önlemeye yardımcı olur. Bitkisel şampuanlar naziktir ve doğal yağları çıkarmaz. Nemlendirici şampuanlar nemlendirme ve parlaklık katar. Bitkisel malzemelerin ferahlatıcı kokusunu tercih ederim. Ve nemlendirici formüllerin lüks hissinden zevk alıyorum. Bitkisel şampuanlar da çevre dostudur. Bu bir artı. Saçımıza ve gezegenimize bakabiliriz. Kesinlikle Anna. Bu bir kazan-kazan durumu. Doğru ürünlerle saç bakımına öncelik verdiğimiz için mutluyum. Saçlarımız en iyisini hak ediyor Anna. Bu bizim en büyük ihtişamımız. Katılıyorum John. Onunla ilgilenmeye ve sağlıklı tutmaya devam edelim. Ben bitkisel şampuanımı kullanacağım, sen de nemlendiricinde. Evet, bireysel olarak bizim için neyin işe yaradığına bağlı kalalım. Saç bakımı kişisel bir seçimdir, ancak birbirimizden öğrenebiliriz. Kesinlikle, John. Deneyimlerimizi paylaşmak daha iyi seçimlere yol açabilir. Birlikte güzel ve sağlıklı saçlara sahip olabiliriz. İşte saç bakım rutinlerimiz ve kendinden emin hissetmemiz. Teşekkürler Anna. Muhteşem saçlarımızı her gün sallayalım. Teşekkürler, John. Saçlarımız her zaman parlayan ihtişamımız olsun. Bunun için içeceğim, Anna. İşte önümüzdeki harika saç günleri. Ders 10. Adrenalin atışı aramak. Yakında içeri gireceğim. Daha fazla adrenalin atışı yaşayalım. Kulağa heyecan verici geliyor John. Bunun için hazırım. Bu sefer bungee jumping yapmayı deneyebiliriz. Bungee jumping. Bu yoğun bir macera. Bize inanılmaz bir adrenalin patlaması verecek. Heyecanı ve adrenalinin pompaladığını hissetmekten heyecan duyuyorum. Konfor alanlarımızdan çıkmak için harika bir yol. Katılıyorum John. Heyecanı kucaklayalım. Bungee jumping seansını çevrimiçi olarak rezerve edebiliriz. Bu çok uygun. Saygın bir yer seçebiliriz. Ekstrem sporlar söz konusu olduğunda güvenlik önemlidir. Kesinlikle, John. Refahımıza öncelik vereceğiz. Yukarı çıktığımızda, atlamaya hazır olduğumuzda, acele inanılmaz olacak.
Serbest düşüş ve ağırlıksızlık hissi inanılmaz olmalı. Bir ömür boyu hatırlanacak bir deneyim olacak. Bu maceraları birlikte paylaşabildiğimiz için minnettarım. Ben de Anna. Heyecan aramak için harika bir ekip oluşturuyoruz. Unutulmaz anılar yaratmaya devam edelim. Bölgemizdeki en iyi bungee jumping noktalarını araştıracağım. Bu şekilde, heyecan verici ve güvenli bir macera yaşayacağız. Ayrıca bazı arkadaşlarımızı bize katılmaya davet edebiliriz. Adrenalin atışını arkadaşlarınızla paylaşmak kulağa harika geliyor. Daha fazla, daha iyi. Destansı bir gün olacak. Acele etmek ve korkularımızı yenmek için sabırsızlanıyorum. İşte yeni maceralar aramak ve hayatı dolu dolu yaşamak. Teşekkürler, John. Adrenalini kucaklayalım ve anılar yaratalım. Teşekkürler, Anna. Heyecan arayışı başlasın. Ders 11. Olumlu bir başlangıç için şükran. Güne şükranla başlayın. Evet, John. Gün için olumlu bir ton belirler. Denedin mi? Gerçekten ruh halimi iyileştirmeye yardımcı oluyor. Ben de şükran pratiği yapıyorum ve bu bir fark yaratıyor. Basit bir eylemin bu kadar pozitiflik getirebilmesi şaşırtıcı. Minnettarlığı ifade etmek, odağımızı hayatta iyi olana kaydırır. Bize sık sık gözden kaçırdığımız nimetleri hatırlatır. Şükran, önemli olan küçük şeyleri takdir etmemize yardımcı olur. Memnuniyet ve tatmin duygusu getirir. Stresi azalttığını ve iç huzur getirdiğini görüyorum. Genel refahımızı artıran güçlü bir uygulamadır. Katılıyorum John. Yetiştirmeye değer bir alışkanlıktır. Her sabah minnettar olduğumuz 3 şeyi yazarak başlayabiliriz. Bu harika bir fikir. Olumlu şeyler üzerinde düşünmemize yardımcı olur. Minnettarlığımızı birbirimizle bile paylaşabiliriz. Bu şekilde, birbirimize ilham verebilir ve yükseltebiliriz. Şükran, etrafımızdakilere dokunarak dalgalanma etkisi gibi yayılır. Uyumlu ve neşeli bir atmosfer yaratır. Minnettarlığı günlük rutinimizin bir parçası haline getirelim. Gemideyim, John. Her güne şükranla başlayalım. İşte hayatın nimetlerini takdir etmek ve küçük şeylerde neşe bulmak. Teşekkürler, John. Şükran kalplerimizi doldursun ve başkalarına yayılsın. Teşekkürler, Anna. Minnettarlığın gücünü birlikte kucaklayalım. Ders 12. Güzel manzaraları keşfetmek. Güzel manzaralar. İtalya kulağa mükemmel geliyor. Burası rüya gibi bir yer, John. Görülecek çok şey var. Seyahatimizi ne kadar planlamalıyım, Anna? Tam olarak tadını çıkarmak için en az 2 hafta diyebilirim. Kulağa iyi bir süre gibi geliyor. Farklı bölgeleri ve şehirleri keşfedebiliriz.
Toskana'nın nefes kesen kırsal manzaralara sahip olduğunu duydum. Evet, inişli çıkışlı tepeler ve üzüm bağları pitoresk. Ve Amalfi sahili, çarpıcı kıyı manzarasıyla tanınır. Görülmesi gereken bir yer. John. Manzaralar inanılmaz. Venedik'in ikonik kanallarını da görmek isterim. Venedik büyülü. John. Gondol gezisine çıkabiliriz. Peki ya Roma'daki tarihi kalıntılar? Roma tarih ve etkileyici simge yapılarla doludur. Tüm güzelliğe dalmak için yeterli zamana ihtiyacımız olacak. Kesinlikle, John. İyice keşfetmeye değer bir ülke. Manzaraları yakalamak için kameramı getirdiğimden emin olacağım. İyi fikir, John. Bu anıları korumak isteyeceğiz. Biz oradayken yerel mutfağı da deneyebiliriz. İtalyan yemekleri çok lezzetli, John. Makarna ve pizza bolca. İtalya'nın cazibesini ilk elden deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir macera olacak, John. İşte İtalya'nın manzaralarının güzelliğini keşfetmek için. Teşekkürler, John. Kendimizi ihtişamına kaptıralım. Teşekkürler, Anna. İtalya, işte geliyoruz. Ders 13. Olumlu değişiklikleri kucaklamak. Bazı değişiklikler fark ettim, Anna. Ne tür değişiklikler var, John? Bana daha fazlasını anlat. Genel refahıma olumlu bir değişim getiriyor. Bunu duymak harika, John. Bu değişiklikler nelerdir? Düzenli egzersiz yapmaya ve daha sağlıklı beslenmeye başladım. Aferin, John. Vücudunuza özen göstermek önemlidir. Kendimi eskisinden daha enerjik ve daha güçlü hissediyorum. Egzersizin canlılığımızı artırmanın bir yolu vardır. Ayrıca farkındalık ve meditasyon uyguluyorum. Farkındalık, huzur ve netlik duygusu getirebilir. Mevcut kalmama ve stresi azaltmama yardımcı oluyor. Bu harika, John. Farkındalığın birçok faydası vardır. Uyku kalitemde de bir iyileşme olduğunu fark ettim. Kaliteli uyku refahımız için çok önemlidir. Ayrıca doğada daha fazla zaman geçiriyorum, güzelliğiyle bağlantı kuruyorum. Doğanın ruhumuzu canlandırmanın bir yolu vardır. Bu değişiklikler bana daha büyük bir mutluluk duygusu getirdi. Basit değişikliklerin ne kadar büyük bir etki yaratabileceği inanılmaz. Hayatımdaki olumlu değişiklikler için minnettarım. Şükran güçlü bir uygulamadır, John. Sevinci arttırır. Bu kendini geliştirme yolculuğuna devam etmekten heyecan duyuyorum. Doğru yoldasın, John. İyi çalışmaya devam et. Desteğin için teşekkürler, Anna. Bu çok şey ifade ediyor. Her zaman seni neşelendirmek için buradayım, John. İşte olumlu değişiklikleri ve daha sağlıklı bir yaşamı kucaklamak. Teşekkürler, John.
Bu değişiklikler size kalıcı mutluluk getirsin. Teşekkürler, Anna. Birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edelim. Ders 14. Sürdürülebilir alışveriş alışkanlıkları. Yeniden kullanılabilir çantaları denemek zorundayım, Anna. Harikalar. John. Atıkları azaltmaya yardımcı olurlar. Yeniden kullanılabilir çantalarınızı getirmeyi hatırladınız mı? Evet, John. Çantamda var. O akıllıca, Anna. Daha çevre dostu olalım. Kesinlikle, John. Küçük değişiklikler büyük bir fark yaratır. Yeniden kullanılabilir çantalarında daha sağlam olduğunu duydum. Onlar yırtılmadan daha fazla yiyecek tutabilirler. Çevre ve rahatlık için bir kazan-kazan. Ayrıca plastik torba sorununa katkıda bulunmayacağız. Gelecekteki alışveriş gezileri için arabamda biraz tutacağımdan emin olacağım. Bu iyi bir fikir, John. Her zaman hazırlıklı olun. Ayrıca yerel olarak yetiştirilen ürünler almayı düşünüyorum. Yerel ürünler daha tazedir ve toplumu destekler. Daha az ulaşım kilometresi ile daha sağlıklı bir seçimdir. Katılıyorum John. Yerel çiftçileri destekleyelim. Evde küçük bir bahçe bile başlatabiliriz. Harika bir fikir, John. Taze otlar ve sebzeler. Kendi yemeğimizi yetiştirmek kulağa ödüllendirici ve sürdürülebilir geliyor. Aynı zamanda kendi kendine yeterliliğe doğru bir adım. Daha yeşil bir gelecek için bilinçli seçimler yapalım. Birlikte olumlu bir etki yaratabiliriz John. İşte sürdürülebilir alışveriş alışkanlıklarını benimsemek. Teşekkürler, John. Dikkatli tüketiciler olalım. Teşekkürler, Anna. Gezegenimiz bunun için bize teşekkür ediyor. Ders 15. Yeni mağazaları keşfetmek. Mağazalar henüz değil mi? Farklı olanları keşfetmeyi planlıyorum. Kulağa heyecan verici geliyor John. Hangilerini düşünüyorsun? Şehir merkezindeki yerel kitapçıya bakmak istiyorum. Kitaplar her zaman harika bir seçimdir. Ben de sana katılacağım. Yakınlarda yeni bir kahve dükkanı da duydum. Beni de hesaba katın, John. Rahat kafeleri keşfetmeyi seviyorum. Dikkatimi çeken benzersiz kıyafetlere sahip bir butik var. Birlikte gidelim, John. Biraz alışverişe hazırım. Kasabanın eteklerinde bir çiftçi pazarı olduğunu duydum. Taze ürünler ve yerel ürünler. Ben bunun yanındayım. Yeni açılan sanat galerisini de keşfedebiliriz. Sanat sergileri ilham verici. Görmeyi çok isterim. Yeni yerler keşfetmek ve yerel işletmeleri desteklemek eğlencelidir. Kesinlikle, John. Toplum için de iyidir. Bu gizli mücevherleri keşfederken harika zaman geçireceğiz. Bunu dört gözle bekliyorum John. Planlar yapalım.
Ziyaret etmek istediğimiz tüm yerlerin bir listesini yapalım. Bu şekilde hiçbirini kaçırmayacağız. İşte yeni maceralar ve bilinmeyenleri keşfetmek. Teşekkürler, John. Keşif sevincini kucaklayalım. Teşekkürler, Anna. Birlikte bir keşif yolculuğuna çıkalım. Ders 16. Gizli bahçeyi keşfetmek. Gizli bahçe harika bir seçimdir. O kitabı hep okumak istemişimdir, John. Bu gece birlikte okumaya başlayabiliriz. Kulağa hoş geliyor, John. Hangi saat senin için işe yarıyor? Akşamdan sonra, saat 8 civarında ne dersin? Mükemmel, John. Hazır olacağımdan emin olacağım. Biraz atıştırmalık getirip rahat hale getirebiliriz. Atıştırmalıklar ve rahat bir atmosfer okumayı daha da iyi hale getirir. Dışarıya birkaç yastık ve battaniye yerleştiririm. Bahçede okumak kulağa büyülü geliyor, John. Hikayeye dalmak için huzurlu bir yer. Bahçenin sırlarını ortaya çıkarmaktan heyecan duyuyorum. Hayal gücümüzün karakterlerin yanında gelişmesine izin verebiliriz. Gerçeklikten keyifli bir kaçış olacak. Kendimizi kitabın dünyasına kaptıralım. Bu edebi maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum. İşte gizli bahçe, Nim büyüsünü keşfetmek için. Kesinlikle, John. Büyü başlasın. Sayfalarda kaybolalım ve yolculuğun tadını çıkaralım. Birlikte bahçenin harikalarını ortaya çıkaracağız. Bu edebi keşif anları için minnettarım. Ders 17. Performansı izleme. Performansı takip etmenin çok önemli olduğuna eminim, Anna. Kesinlikle, John. İlerlemeyi ölçmemize yardımcı olur. Hedeflerimizi izlemek için elektronik tabloları kullanabiliriz. Bu, her şeyi düzenli tutmanın pratik bir yoludur. Her proje için belirli hedefler belirlemeliyiz. Net hedefler bize çabalamamız için bir şey verir. Ve yol boyunca başarılarımızı takip edebiliriz. Ne kadar ilerlediğimizi görmek motive edici. Fitness ilerlememizi izlemek için uygulamaları da kullanabiliriz. Fitness uygulamaları, hesap verebilir kalmayı kolaylaştırır. Performansımızı gözden geçirmek için düzenli check-in planlayalım. Düzenli kontroller bizi yolda ve uyarlanabilir tutar. Onlara ulaştığımızda kilometre taşlarını kutlamalıyız. Kutlamalar motive olmanın harika bir yoludur. Ve zorluklarla karşılaşırsak, onlardan öğrenebiliriz. Zorluklar büyümemize ve gelişmemize yardımcı olur. İzlemeyi rutinlerimizin tutarlı bir parçası haline getirelim. Tutarlılık uzun vadeli başarıya yol açacaktır. İşte odaklanmak ve hedeflerimize ulaşmak için. Kesinlikle, John. Hadi bunu gerçekleştirelim.
Bağlılığımız ve takibimiz harika sonuçlara yol açacaktır. Başarılı olma yeteneğimize inanıyorum John. İzlemenin gücünü kucaklayalım ve ilerlemeye devam edelim. Ders 18. Dil engellerinin üstesinden gelmek. Dil engeli benim için zordu. Bunu anlayabiliyorum John. Ayarlamak zaman alır. Daha önce benzer bir duruma girdin mi Anna? Evet, aldım. Yeni bir dil öğrenmek zor olabilir. Nasıl üstesinden geldin, Anna? Herhangi bir ipucu var mı? Daldırma çok yardımcı olur. Her gün konuşma pratiği yapın. Pratik yapmaya çalışıyordum ama hala zor. Kendine karşı çok sert olma, John. İlerleme zaman alır. Kendimi iyi ifade edemediğimde hayal kırıklığına uğradım. Sinirli hissetmek normaldir. Ama pes etmeyin. İlerlemeye ve hatalarımdan ders almaya devam edeceğim. Bu doğru zihniyet, John. Azim anahtardır. Zamanla kolaylaştığını bilmek cesaret verici. Kesinlikle, John. Pratik ile daha akıcı olacaksınız. Desteğiniz ve rehberliğiniz için teşekkür ederiz Anna. Hoş geldin, John. Bu işte birlikteyiz. İşte dil engellerinin üstesinden gelmek ve büyümeyi kucaklamak. Bunun için tebrikler John. Öğrenmeye ve gelişmeye devam edelim. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim Anna. Hepimizin zorlukları var John. Yardım etmek için buradayım. Birlikte bu dil engelini aşacağız. Ders 19. Pazar gezintisi. Kulağa hoş geliyor. Hava güzelse bu pazar size katılabilirim. Bu harika olurdu John. Gezintiye çıkabiliriz. Rahatlamak ve doğanın tadını çıkarmak için harika bir yol. Güneşli bir günde açık havayı keşfetmeyi seviyorum. Saat 10 civarında bir sabah yürüyüşü planlayalım. Kulağa mükemmel geliyor John. Takvimimde işaretleyeceğim. Parkta bir rota izleyebilir ve manzaranın tadını çıkarabiliriz. Park yılın bu zamanında her zaman güzeldir. Ayrıca piknik getirebilir ve açık havada öğle yemeği yiyebiliriz. Harika bir fikir, John. Biraz sandviç hazırlayayım. Temiz hava ve iyi arkadaşlıklarla dolu keyifli bir gün olacak. Bunu dört gözle bekliyorum John. Huzurlu bir kaçış olacak. Berrak gökyüzü ve hoş sıcaklıklar için umalım. Pazar günü mükemmel hava için parmaklarınızı çaprazlayın. İşte doğada rahatlatıcı bir pazar gezintisi. Bunun için tebrikler John. Hadi sükuneti kucaklayalım. Bu bağlantı ve dinginlik anları için minnettarım. Ben de John. Birlikte zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim. Pazar maceramızda güzel anılar yaratacağız. Ders 20. Bahçeciliğin temelleri.
Evet, kesinlikle bahçe eldivenleri almalıyız. Bu iyi bir fikir, John. Ellerimizi koruyacak. Tohum dikmek için bir mala ne dersiniz? Mala bunun için mükemmel olurdu, John. Bitkileri sulamak için bir sulama kabı da alabiliriz. Bu onları nemli tutmak için çok önemlidir. Yaprakları ve döküntüleri temizlemek için tırmığa ihtiyacımız var mı? Evet, tırmık bahçemizi düzenli tutmaya yardımcı olur. Budama makası almayı da düşünmeliyiz. Budama makası bitkilerimizi sağlıklı ve düzenli tutacaktır. Sulama için sağlam bir bahçe hortumunu unutmayalım. İyi düşündün, John. Bir bahçe hortumu olmazsa olmazdır. Bir liste yapıp bahçe merkezini birlikte ziyaret edebiliriz. Bahçe aletleri için alışveriş yapmak eğlenceli olacak, John. Bahçemize bakmak için iyi donanımlı olacağız. Bahçemizin geliştiğini ve büyümesini görmek için sabırsızlanıyorum. Ödüllendirici bir deneyim olacak, Anna. Yeşil başparmaklarımızı işe koyalım, John. Birlikte arka bahçemizde güzel bir vaha yaratacağız. Kesinlikle, John. Bahçemiz bir neşe kaynağı olacak. Bu ortak tutku anları için minnettarım, Anna. Ben de, John. Bahçecilik yolculuğunun tadını çıkaralım. İşte bahçemizi beslemek ve gelişmesini izlemek için. Bunun için tebrikler, John. Yeşil maceramızı kucaklayalım. Haydi bahçecilik malzemelerimizi alalım ve ekime başlayalım, Anna. Ders 21. Hafta sonu rahatlaması. Rahatlatıcı bir hafta sonu gibi geliyor. Keyfini çıkarın. Teşekkür ederim, John. Bunu dört gözle bekliyorum. Hafta sonu için özel planın var mı, Anna? Gevşemek ve şarj etmek için sessiz bir zaman. Kulağa mükemmel geliyor. Bazen buna ihtiyacımız var. Kesinlikle, John. Öz bakım için önemlidir. İyi bir kitapla kıvrılabilir veya bir film izleyebiliriz. Rahatlamak harika bir fikir gibi geliyor, John. Belki akşam yemeği için yeni bir tarif deneyebiliriz. Kulağa lezzetli geliyor. Yemek pişirmeye hazırım. Evde huzurlu bir atmosfer yaratalım. Rahatlamak için kokulu mumlar yakacağım. Ayrıca parkta keyifli bir yürüyüş yapabiliriz. Doğa ile bağlantı kurmak her zaman gençleştiricidir. Sağlığımıza öncelik vermek önemli, Anna. Haklısın, John. Öz bakım şarttır. İşte dinlenme ve huzur dolu bir hafta sonu. Bunun için tebrikler, John. Sakinliği kucaklayalım. Bu huzur anları için minnettarım, Anna. Ben de, John. Arıza sürelerimizden en iyi şekilde yararlanalım. Hafta sonunun tadını çıkar, Anna. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim, John. Sen de.
Rahatlatıcı bir zaman geçirin. Yapacağım, Anna. Hadi şarj edelim ve yenilenmiş olarak geri dönelim. Ders 22. Tedarikçi arama. Bu harika. Şirketimiz için potansiyel tedarikçi buldunuz mu? Evet, John. Araştırdım ve birkaç seçenek buldum. Bu harika bir haber. Uzmanlıkları nelerdir? Biri elektronik, diğeri tekstil ve biri ambalajda uzmanlaşmıştır. Mükemmel. Fiyatlarını ve kalitesini karşılaştırdınız mı? Evet, fiyatlandırma ve kalite standartları hakkında bilgi topladım. Daha fazla ayrıntı için onlara ulaştınız mı? Dün hepsine sorgulama e-postaları gönderdim. Bu proaktif, Anna. Çabalarınızı takdir ediyorum. Teşekkür ederim John. Doğru seçimi yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Onlardan herhangi biri henüz cevap verdi mi? Evet, bir tedarikçi zaten ek bilgilerle yanıt verdi. Bu umut verici. Ne dediler? Ürünleri, fiyatları ve teslimat seçenekleri hakkında ayrıntılar sağladılar. Tekliflerini gözden geçirelim ve diğerleriyle karşılaştıralım. Katılıyorum John. Bilinçli bir karar vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta tedarikçilerle toplantılar planlayabilir misiniz? Toplantıları ayarlamak için onlara ulaşacağım. John. Önerilerini tartışacağız ve gerekirse müzakere edeceğiz. Bir plana benziyor John. Şirketimiz için en uygun olanı bulacağız. Yeteneklerine güveniyorum, Anna. Sıkı çalışman için teşekkür ederim. Hoş geldin, John. Şirketimizin başarısına kendimizi adadım. Birlikte büyümemizi destekleyecek doğru tedarikçileri bulacağız. Kesinlikle, John. Gelecek için güçlü ortaklıklar kuracağız. Bağlılığın ve titizliğin için minnettarım, Anna. Teşekkür ederim John. Şirketimizin gelişmesini sağlayalım. Bu çabada ortak olduğun için minnettarım, Anna. Ders 23. Okuyucuların ilgi çekilmesi. Ayrıca sorular sorarak ve katılmaya teşvik ederek okuyucularımı meşgul etmeye çalışıyorum. Bu harika bir yaklaşım John. Bir etkileşim duygusu yaratır. Aynen öyle, Anna. İzleyicilerimizle bağlantı kurmaya yardımcı olur. Onları yanıt vermeye nasıl teşvik edersiniz? Makalelerimi sık sık açık uçlu bir soruyla bitiriyorum. Bu onların düşüncelerini ve görüşlerini davet etmenin akıllıca bir yoludur. Sohbetleri tetikler ve onları meşgul eder. Aktif olarak yanıt verdiklerini görüyor musunuz? Evet, birçok okuyucu bakış açılarını paylaşmaktan hoşlanır. Aktif ve katılımcı bir topluluğa sahip olmak harika. Ayrıca yorumlarına ve mesajlarına cevap verdiğimden emin oluyorum. Bu onların girdilerine değer verdiğini gösteriyor. John. Misafirperver ve kapsayıcı bir ortam yaratmak önemlidir.
Okuyucularınızı başka nasıl meşgul edersiniz, John? Bazen içeriğime anketler veya anketler eklerim. Bu, geri bildirim ve içgörü toplamak için harika bir yoldur. Ayrıca okuyuculara aktif olarak katılma şansı verir. Okuyucu katılımına olan bağlılığınızdan etkilendim. Teşekkür ederim Anna. Başarılı bir yazmanın çok önemli bir yönüdür. Bazı stratejilerinizi de işime dahil edeceğim. Bu harika, Anna. Birlikte okuyucularımızı meşgul edeceğiz. Kesinlikle, John. Anlamlı bağlantılar kuralım. Desteğiniz ve coşkunuz için minnettarım Anna. Rehberliğiniz ve uzmanlığınız için minnettarım John. Harika bir ekip olduk, Anna. Okuyucularımıza ilham vermeye devam edelim. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. İlgi çekici içeriğe devam edin. Aslında, Anna. İzleyicilerimizi büyüleyelim ve onlarla bağlantı kuralım. Ders 24. Yol tarifi sorgulama. Affedersiniz, en yakın metro istasyonuna nasıl gidileceğini biliyor musunuz? Telefonumdaki haritayı kontrol edeyim John. Teşekkür ederim Anna. Yardımın için minnettarım. Haritaya göre, sadece 2 blok ötede. Bu harika. Hangi yöne gitmeliyiz? Bu sokakta kuzeye gidip sola dönmeliyiz. Pekala, o yönde yürümeye başlayalım. Metro istasyonu işaretlerine dikkat edin. Yapacağım, Anna. Umarım çok kalabalık değildir. Endişelenme, John. Biz idare edeceğiz. Affedersiniz, doğru yoldan gidip gitmediğimizi söyler misiniz? Evet, doğru yoldasın. Düz gitmeye devam et. Onayladığın için teşekkürler, Anna. Çok takdir edildi. Sorun değil, John. Yardımcı olabildiğime sevindim. Affedersiniz, bize yol tarifi verir misiniz lütfen? Tabii ki. Nereye gitmeye çalışıyorsun? En yakın kafeyi arıyoruz. Bir sonraki kavşakta sağa dönün. Solunuzda olacak. Yardımın için çok teşekkür ederim Anna. Hoş geldin, John. Kahvenizin tadını çıkarın. Affedersiniz, en yakın parkın nerede olduğunu biliyor musunuz? Evet, sadece birkaç blok ötede. Düz git ve sola dön. Yol tarifi için teşekkürler Anna. Bunu takdir ediyorum. Sorun değil, John. Parkta iyi vakit geçirin. Affedersiniz, müzeye nasıl gideceğimizi söyler misiniz? Tabii ki. 2 blok aşağı yürüyün ve trafik ışıklarında sağa dönün. Yol tarifi için teşekkürler Anna. Çok naziksin. Hoş geldin, John. Müze ziyaretinizin tadını çıkarın. Affedersiniz, alışveriş merkezine hangi yoldan gittiğini biliyor musunuz?
Evet, bu sokağın biraz daha aşağısında, sol tarafta. Bize haber verdiğin için teşekkürler Anna. Alışverişe gitmek için heyecanlıyım. Hoş geldin, John. Mutlu alışveriş. Affedersiniz, tiyatroya nasıl gideceğimizi söyler misiniz? Kesinlikle. Düz yürü, sağında olacak. Bize rehberlik ettiğin için teşekkürler Anna. Çok yardımseversin. Sorun değil, John. Tiyatroda gösterinin tadını çıkarın. Affedersiniz, en yakın eczaneye giden yolu biliyor musunuz? Evet, solundaki köşede. Yardımın için teşekkürler Anna. Sen bir can kurtaransın. Hoş geldin, John. Umarım ihtiyacın olanı bulursun. Affedersiniz, bize restorana yol tarifi verebilir misiniz? Tabii ki. Birkaç blok ötede. Bu sokakta hemen ileride. Bizi doğru yöne yönlendirdiğin için teşekkürler Anna. Sorun değil, John. Restoranda yemeğinizin tadını çıkarın. Affedersiniz, otobüs durağına nasıl gidileceğini biliyor musunuz? Evet, buradan yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesindedir. Düz git ve sağa dön. Yol tarifi için teşekkürler Anna. Yardımın için minnettarım. Hoş geldin, John. Otobüs durağında güvenli bir yolculuk yapın. Affedersiniz, bize en yakın kitapçının nerede olduğunu söyler misiniz? Kesinlikle. Caddenin hemen karşısında, köşede. Bize haber verdiğin için teşekkürler Anna. Kitaplara göz atmaktan heyecan duyuyorum. Hoş geldin, John. Kitapçıda mutlu okumalar. Affedersiniz, en yakın parka hangi yoldan gittiğini biliyor musunuz? Evet, bu yolun birkaç blok aşağısında, sol tarafta. Yol tarifi için teşekkürler Anna. Bunu takdir ediyorum. Ders 25. Kendiliğinden maceralar. Merhaba, hiç spontane bir yolculuğa çıktın mı? Evet, yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Peki ya sen? Her zaman istemiştim ama daha önce hiç yapmadım. Spontan geziler heyecan verici ve unutulmaz olabilir. Merak ediyorum, nereye gideceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Bazen gözlerimi kapatıp haritadaki bir noktaya işaret ediyorum. Kulağa heyecan verici geliyor. Her şeyi önceden planlıyor musunuz? Her zaman değil. Beklenmedik keşifler için yer bırakmaktan zevk alıyorum. Kendiliğinden seyahat ederken hiç dikkat çekici deneyimler yaşadınız mı? Kesinlikle. Bir keresinde nefes kesen gizli bir plaja rastladım. İnanılmaz olmalı. Başka unutulmaz anlar var mı? Ayrıca eşsiz el sanatları ile büyüleyici bir yerel pazar keşfettim. Kendiliğindenlik bir sürpriz unsuru ekliyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Yolculuğu sürprizlerle ve meraklarla dolu tutar. Kendiliğinden maceraların cazibesini görmeye başlıyorum.
Özgürleştirici olabilir ve kalıcı anılar yaratabilirler. İlk spontane seyahatini planlayan biri için herhangi bir ipucunuz var mı? Yakındaki bir kasaba veya şehri keşfetmek gibi küçükten başlamanızı öneririm. Bu iyi bir fikir. İlk kez gelen biri için daha az ezici. Ve beklenmedik olanı kucaklamayı ve akışa gitmeyi unutmayın. Bunu aklımda tutacağım Anna. Tavsiye için teşekkürler. Hoş geldin, John. Umarım bir gün harika bir spontane yolculuk yaparsın. Teşvik ettiğin için minnettarım Anna. İlham verici. Spontan maceralar dönüştürücü olabilir. Yolculuğun tadını çıkarın. Yapacağım, Anna. İşte beklenmedik olanı kucaklamak için.